Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda piyasayı, dolar kurunu, deneyimi ve özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde en iyi 5 telefondan bahsedeceğim. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. O zaman bu telefonları neye göre seçtin dersen, özellikle fiyat performans ve uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak baktığım zaman şu anki piyasada bence alt limitimiz minimum 15.000 olmalı. Açıkçası alım gücümüzü düşündüğümde de en mantıklı aralık 15.000 ile 50.000 bandı diyebilirim. Burada 15.000'in altında da önerdiğim cihazlar var fakat favorilerim arasına giremiyor. Bence bu telefonlardan birine bakmakta fayda var. Şimdi özellikle bu ay gelen indirimlerle beraber fiyatı çok düşen, fiyat performans olarak normalde beğendiğim bir cihazken şu anda gerçekten fiyat performans kralı diyebileceğim Honor 200'ü görüyoruz. 7.7 mm kalınlık ve 187 gramlık ağırlığıyla özellikle boyutunu oranla düşündüğümde hem ince hem de hafif bir telefonla beraberiz. Ama hem arka kapak hem de çerçeveler plastik bir yapıyla geliyor. Bu fiyat bandında malzeme kalitesi olarak rakiplerinin biraz gerisinde olduğunu söyleyebilirim. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki HDR, DCI-P3 renk uzayı ve 10 bit renk derinliği gibi üst düzey teknolojilerle de birlikte geliyor. Ekranda renkler, kontrast oranı ve doygunluk tarafında gerçekten başarılı bir telefonla birlikteyiz. 5 milyona bir kontrast oranı buradaki en önemli artılardan. 4000 nit maksimum parlaklığı görüyoruz. Donanım tarafında Snapdragon 888'e yakın bir işlemciyi, yani Snapdragon 7 Gen 3'ü görüyoruz. 12 GB RAM, 512 GB depolamayla da birlikte geliyor. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.9 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX906 sensörü burada kullanılmış. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksel f2.4 telefoto lense yer verilmiş. Ön tarafta da 50 megapiksellik 4K 30 fps çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 ve Full HD 60 fps çekimler yapabileceğiz. Yazılımda da Android 14 ve MagicOS 8 ile birlikte geliyor. İkinci sırada özellikle malzeme kalitesi ve kameranın video tarafında Honor 200'den bir adım daha önde olan, kanalda detaylı incelemesi, kutu açılımı da olan, yani ikinci nesil S21FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş. 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 fps çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. Üçüncü sırada özellikle kameranın fotoğraf tarafı ve batarya benim için birinci öncelik ve bütçeyi de çok zorlamadan mantıklı bir telefon istiyorsam Xiaomi 14T'yi görüyoruz. Buradaki tasarım bir yerden tanıdık geliyor. Hangi telefon çıkaramadıysanız ben hatırlatayım. Poco X6 Pro ve F6 Pro. Ekran tarafında da 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 144 Hz tazelemeyi burada görüyoruz. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var ve donanım kısmında aynen tasarım kısmında olduğu gibi yine tanıdık bir işlemciyle beraberiz. Burada Dimensity 8300 Ultra
Ultra'yı görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar en düşük ayarlarda 90 FPS, en yüksek ayarları aldığımızda da 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve burada Leica'nın Similux lensi kullanılmış. f1.7 OIS ve HDR desteğiyle de beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik Leica'nın telefoto lensine yer verilmiş. Ve nihayet T serisinin baz modeline 4K 60 FPS desteği geldi. Video kalitesi artık amiral gemisi cihazlara çok yakın bir seviyede. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Suya ve toza karşı da IP68 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. 30.006 bir bütçe ile kamera, performans, malzeme kalitesi her anlamda düşündüğümde fiyat performans kralı benim favorim kesinlikle S24FE. Tasarımsal açıdan S24FE'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23FE'ye oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2x panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24FE'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. 30.000 bandında benim iki favorim var. Eğer kompakt bir telefon istiyorsak Galaxy S24'ü görüyoruz. Tek elle uzun süreler kullansak da elimizi yoran bir cihaz değil. Bu noktada kompakt amiral gemisi olmasının avantajını kesinlikle hissediyoruz. Ekran tarafında da çerçeveler daha ince. 6.2 inç dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. Yani ekranı kullanırken kullandığımız uygulamaya, yaptığımız işe göre ekran tazeleme hızını otomatik olarak ayarlıyor ve herkesin kafasındaki soru işareti işlemcisi. S24 Ultra'da 8 Gen 3 varken S24'te Samsung'la AMD'nin ortak üretimi Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu video deneyim üzerine olduğu için teknik detaylara girmeyeceğim. S23 ile performans anlamında oyun tarafında veya günlük kullanımda bir fark var mı derseniz açıkçası son kullanıcı gözünden hissedilebilecek çok bir fark yok. Kamera tarafında ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraflarda halen genel renk dengesi biraz fazla canlı. Fakat iPhone 15 dışında diğer rakipleriyle kıyasladığımda S24 fiyatının zirvesinde. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutudan herhangi bir adaptör çıkmıyor. Ama benim için büyük ekran, batarya ve hızlı şarj önemli diyorsanız sunmuş olduğu özellikler ve deneyimiyle düşündüğümde şu anda alabileceğiniz en mantıklı telefonlardan diyebilirim. Malzeme kalitesi ve hissiyat yönünde telefonu elinize aldığınızda bir amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Hem ince hem de çok ağır bir telefon olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 6.7 inç dinamik AMOLED 2x panel burada kullanılmış. Fakat QHD Plus 513 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojilerle birlikte geliyor. Açıkçası ekrana baktığımda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten muazzam seviyede. Ki ekran tarafında bu fiyatlarda alabileceğimiz en iyi telefon diyebilirim. Bu noktada bir rakibi olduğunu düşünmüyorum. Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu işlemci 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile birlikte geliyor. Donanım
donanım olarak şu anda kağıt üstünde Android tarafına bakarsak en güçlü işlemcilerden biri. Antutu'da bu işlemci 1.800.000'i zorlayabiliyor. Oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz. Genshin Impact gibi gerçekten sistemi zorlayan en yüksek grafikli bir oyunda bile aralıksız bir saat oyun oynadığımızda herhangi bir FPS drop'u ani FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel f2.4 3x optik 30x dijital zoom yapabilen telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4900 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Hoparlör tarafında stereo hoparlör var ve Dolby Atmos desteğine sahip. 50.000 bandında uzun ömürlü kullanmak, sağlam bir kamera ve kompakt bir telefon istiyorsak bu noktada kanalda uzun kullanım testi de olan iPhone 15'i görüyoruz. Tasarımsal açıdan baktığımda iPhone 13'ten beri süregelen benzer bir tasarımı görüyoruz. Type-C'ye geçilmesi de bence güzel bir artı. Artık diğer cihazları şarj ederken iPhone için ekstradan Lightning kablosu aramakla da uğraşmıyorum. 6.1 inç XDR OLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Maalesef 60 Hz bir panelle geliyor. Fakat HDR10, Dolby Vision, True Tone desteğiyle beraber ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gerçekten muazzam bir seviyede. Kamera tarafında ana kameramız 48 megapiksel f1.6 ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Ön tarafta da yine 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Donanımda A16 Bionic'i görüyoruz ve 6 GB RAM ile birlikte geliyor. 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama var. Bataryada 3349 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Hoparlör konusunda da stereo hoparlörleri görüyoruz ve Dolby Atmos desteğine sahip. Bunun dışında bu fiyatlarda S24 Ultra'da favorilerimdendi ama şu anda fiyatları biraz yükseldi. S24 Ultra 57.000 bandına çıkmış durumda. O yüzden bu videoda yer vermedim. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer hem tasarım olarak şık, premium bir cihaz gibi gözüksün, ekran kalitesi sağlam ve kameranın fotoğraf tarafı benim için birinci öncelik diyorsan Honor 200 düşen fiyatıyla beraber de benim favorilerimden diyebilirim. Ama benim için kameranın video tarafı, performans ve telefonun malzeme kalitesi birinci öncelik diyorsan ikinci nesil S21F'yi alabilirsin. 20-30 bin bandında beni aldığımda hiçbir anlamda üzmesin, fiyat performans bir amiral gemisi istiyorum diyorsan S24F benim kesinlikle favorim. Senin için kameranın zoom tarafı, batarya performansı ve hızlı şarj birinci öncelikse Xiaomi 14T. Ama dediğim gibi bence S24F donanım olarak da genel kalitesiyle Xiaomi 14T'den ayrışıyor. 30 bin bandında da telefonu alıp uzun ömürlü kullanacağım ve batarya problemi yaşamamak, ekran kalitesi, kamera anlamında da bu fiyatlardaki en iyi telefonu istiyorsam S24 Plus bana daha mantıklı geliyor. Kameranın video tarafı benim için önemli ve bir iPhone alacağım, bütçeyi de çok zorlamayayım, uzun ömürlü kullanayım diyorsan iPhone 15 benim favorim diyebilirim. Ve son olarak listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem gerçekten bu piyasada alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller çıktıkça ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.